Merhaba sevgili herkes, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte lodos dallarını ve deniz kabuklarını kullanarak balık temalı bir tablo yapacağız. Hemen ben çalışmaya başladım her zamanki gibi. Gördüğünüz gibi ne yapıyoruz? Astar yapıyoruz önce tablolarımıza. Her yönü boyamaya çok dikkat ediyoruz. Bu tablolarımız sıkıştırılmış sunta olduğu için muhakkak her yöne boyayın fırçalarınızı. Hani hep diyorum ya, fırça izi kalmasın, hep aynı yöne boyayalım. Bu tablo çalışmalarımızda da tamamen tersine her yöne boyuyoruz ki tamamen boyayı emsin ve hiçbir şekilde kuruduktan sonra açıklık kalmasın. Ben renkleri kırmızı beyaz olarak tercih ettim. Hep söylüyorum, renk seçimi tamamen size ait. Ama ben kırmızı beyazı çok beğendim bu tabloda. Hemen kırmızı beyazın zaten ne kadar güzel olduğunu siz de görüyorsunuz şu anda. Ben daha boyayı döker dökmez bayıldım, kırmızı ve beyaz. Çok hoş. Altını yükseltecek bir şey, yerden yükseltecek bir şey kullanırsanız boyarken, ben şimdi evet zemine değdiriyorum ama dışları kuruduğu için. Ama hem zemininiz kirlenmez hem tablonuzda bir yerlere yapışıp boyası deforme olmaz. Buna dikkat ederseniz çok iyi olur. İnce işçiliklerde ince fırçamızı aldık. Lodos dallarımızdan balık deseni oluşturduk tablonun içerisine. Muhakkak önce nasıl bir şey yapacağınıza karar verin ve daha sonra yapıştırın. Hem malzemeniz hem tablonuz deforme olmaz. Herhangi bir aksilik olduğunda, beğenmediğinizde. O yüzden önce gördüğünüz gibi silüetimizi oluşturuyoruz. Daha sonra yapıştırıyoruz. Ben silikonla yapıştırıyorum. Genel olarak silikonu tercih ediyorum biliyorsunuz yapıştırırken. Hem daha kolay hem iz bırakmıyor. Farklı bir renk oluşturmuyor. Şeffaf olduğu için çok kullanışlı oluyor. Genelde de silikonu tercih ediyorum. Kuyruğumuzu da bitirdikten sonra balık silüetimiz tamamlanmış olacak. Gelelim deniz kabuklarımıza. Deniz kabuklarını içine yapıştırırken ne yapıyoruz? Silikon çabuk kuruduğu için 2-3 tane kabuk yapıştıracak kadar sürüp yapıştırıp tekrar sürüyoruz. Kesinlikle kurumaması için bu yöntemi deneyin. 2-3 tane yapıştırıp tekrar sürün. Çünkü silikon çok çabuk kuruyor. Bu arada denizlerimizden bahsedelim biraz. Küresel ısınmadan, doğaya verdiğimiz zararlardan, biz insanların yapabileceklerinden bahsedelim biraz. Denizlerimizde gerek küresel ısınma kaynaklı, gerekse zararlı atıklar ve bir de biz insanların yer aldığı birçok sebeplere dayanarak deniz canlı türünün azaldığını, hatta neredeyse yok olduğunu hepimiz biliyoruz. Küresel ısınma nedeniyle deniz sularının ısınması birçok su canlısının yüzyıllardır yaşadığı bölgelerini terk edip yeni yaşam alanları aramaya yöneltiyor. Ve bu zorunlu göç bazen geri dönüşü olmayan hasarlara neden oluyor. Tabii ki deniz canlılarını etkileyen bir diğer unsur da diyebiliriz. Plastik atıklar biz insanların verdiği zararlardan birisi. Plastik atıklar sadece karada değil denizlerimizde de karşımıza çıkıyor. Denizlerde bulunan plastikler girdap diye bilinen büyük akıntı sistemine girerek sıkışıp küçük parçalara bölünüyor. Ve bu mikroplastiklere dönüşüyor bu plastik atıklar. Ne üzücüdür ki deniz canlıları tarafından sindirilebilecek kadar küçük hale geliyor. Ve deniz canlılarının yedikleri atıklar sindirim sistemini tıkıyor. Boğulmalarına, hatta açlıktan ölmelerine sebep oluyor. Bu da demek oluyor ki birçok balık türünün yok olmasına sebep. Bize düşen görev tabii ki plastik atıklarımızı ayrıştırmak, geri dönüşümünü sağlamak. Geri dönüşüm tabii ki biliyorsunuz ki çevreyle dost olmak. Çevremize ve doğaya sahip çıkalım, geleceğimizi koruyalım. Lütfen bunlara bireysel olarak hepimiz çok dikkat edelim. Sadece böyle doğa temalı çalışmalar yaparak değil, aslında bir sonraki nesle, bizden sonraki kuşaklara da örnek olmalıyız. Yavaş yavaş balığımızın içindeki deniz kabuklarımızı dolduruyoruz. Elinizdeki küçüklü büyüklü her şeyi kullanabilirsiniz.
Gerçekten bunun içerisinde çok hoş duruyor. Ben büyük küçük gördüğünüz gibi 2 farklı ayırmıştım daha önceden. 2 farklı deniz kabuğundan yapıyorum bu çalışmayı. Aralarda kalan hani birbirlerine değmeyen boşluklara da çok çok küçük topladıklarımı yapıştırıyorum. Balığımızın içi bitti. Şimdi kuyruğun içini dolduracağız. Evet, küçük bir yüzgeç yapalım mı? Midye kabuğundan. Küçük bir deniz yıldızından güzel bir göz. Tabii ki balık yüzgeçsiz olmaz. Bu hasır ipleri hatırlıyorsunuz. Daha önceki çalışmalarımda kullanmıştım. Kapı süsü yaptık. Hatırlarsınız. Onlardan küçük bir ahşap üzerine yapıştırıyorum ve onlara yüzgeç şeklini vereceğim. Keseceğim fazlalıklarını. Şimdi yüzgeç şeklini oluşturduk onlara. Yerlerini ayarladım. Her zamanki gibi önce yerlerini ayarlıyoruz, sonra yapıştırıyoruz. Yüzgeçlerimizi de balığımızın üzerine ekliyoruz. Yukarıdakileri de yapıştıralım şimdi. Yüzgeçlerimizi de tamamladıktan sonra yavaş yavaş çalışmamız bitmiş oluyor. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer yapmamı istediğiniz başka çalışmalar varsa muhakkak bana yorumlardan yazın. Beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.